sabah babasının endişeli ısrarları ve varınca mutlaka haber verin talimatları eşliğinde Nehir ve annesi işe gitmek üzere hazırlandı. Evden çıkarken ikisinin de birbirinden saklamaya çalıştığı korku adımlarını yavaşlatıyordu. Her köşe başında birinin önlerini keseceği hissiyle tedirgin bir şekilde sırayla arkalarını kontrol ederek yürüdüler. Bu sessiz endişe birbirlerine belli etmeseler de hepsinin üzerinde ağır bir iz bırakmış gibiydi ve bu korkunun etkisi biraz daha uzun sürecek gibi görünüyordu. Annesi aklı Nehir'de kalarak vedalaştı ve kendi işine doğru yola devam etti. Nehir kafeye yaklaştıkça korkusunu unutup içini dolduran bir heyecan hissetmeye başladı. Kafenin kapı kolunu tuttuğu anda yine Kerem'in kara gözleri karşısındaydı ve içine sıcacık bir his kapladı. Kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Çünkü Kerem de aynı anda kapıyı açmaya çalışıyordu. Nehir'in gözlerine kilitlenmiş bir haldeydi. İkisi de farkında olmadan kapıyı ters yönlere çekerek açmaya çalışıyordu. O sırada şefi Kerem'e seslendi. "Ne yapıyorsun oğlum? Bıraksana kapıyı." Kerem bu sesle irkilip kapıyı bırakınca Nehir bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Kerem şaşkın ve utanmış bir şekilde Nehir'e baktı. Ancak Nehir yerden kafasını kaldıramıyordu. Utançtan yüzü kızarmıştı. Kerem'e rezil olduğunu düşünüyordu. Hiçbir şey söylemeden hızla yerden kalktı, kahvesini aldı ve gözlerini bile kaldırmadan dışarı çıktı. Kerem Nehir dışarı çıkar çıkmaz kendine söylenmeye başladı. "Ne yapıyorsun? Düşürdün kızı. Rezil oldum. Of! Onu görünce elim ayağıma dolaşıyor. Ne yaptığımı bilmiyorum ki." Çaresizlik içinde Nehir'in uzaklaşan silüetini izlerken içinden bir karar verdi. Ne yapıp edip artık onunla konuşmalıyım. Birkaç kelime de olsa göründüğüm kadar salak olmadığımı düşündürmeliyim. Ertesi sabah erkenden kalkıp kafeye geldi. Ve heyecanla Nehir'i beklemeye başladı. Planı hazırdı. Nehir daha sipariş vermeden her zaman sevdiği kahveyi hazırlayıp uzatacaktı. Böylece dikkatini çekecek ve bir şekilde konuşmaya başlayabilecekti. Bekledi ama Nehir gelmedi. Tabii ki gelmez. Bu kadar salak bir adamı kim bir daha görmek ister diye düşünerek kendine kızdı. Oysa Nehir gerçekten de utancından kafeye gelmemişti. Bütün günü şirkette dalgın dalgın geçirmişti. Aklı hep Kerem'deydi. Güzel gözlerinde ve saçlarında. Ne yapayım? Oldu bir kere. Yarın gideceğim. Görmek istiyorum onu. Utanacak bir şey yok ki. İnsanım sonuçta. Düştüm işte. Onu görmeden geçen günler çok sıkıcı diye karar verdi Nehir. Ertesi sabah erkenden hazırlanıp evden çıktı. Belki bugün konuşuruz da tekrar sesini duyarım diye içinden geçirdi. Bu sırada Kerem Nehir'in artık hiç gelmeyeceğini düşünüyordu. Üzgün ve umutsuz bir halde arkadaşının ona takılmak için söylediği sözleri bile duymadan ortalığı toparlıyordu. Tam o anda Nehir'in topuklu ayakkabısının sesiyle irkildi. Kafasını kaldırdığında Nehir'in gözlerindeki ışıltıyı gördü ve içinde tarifsiz bir ateşin yandığını hissetti. Bu his tüm bedenini sararak onu ele geçiriyordu. Kerem arkadaşını bir kenara çekip Nehir'in kahvesini kendi elleriyle hazırlamaya başladı. Kahveyi uzatırken "Buyurun, her zamanki gibi," dedi. Nehir şaşkındı ama aynı zamanda büyük bir mutluluk içindeydi. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Demek ki benim farkında. Hangi kahveyi sevdiğimi aklında tutmuş. İnanamıyorum. Demek ki o da benden hoşlanıyor diye düşündü. Sevincini belli etmemeye çalışarak gülümsedi. "Teşekkür ederim," dedi. Titreyen ellerini kontrol etmeye çalışarak kahvesini aldı ve kafeden çıktı. İkisi de o günü birbirlerini farklı yerlerde düşünerek geçirdi. Yüzlerindeki engel olamadıkları gülümsemeler tüm gün boyunca onların yanındaydı. Nehir akşam eve geldiğinde oldukça yorgundu. Üzerini değiştirmek için odasına geçti. Giyindikten sonra kendini yatağına attı. Elinde olmadan yine gülümsüyordu. Mutluydu. Kerem'le konuşabilmişti. Üstelik kahvesini henüz istemeden ona vermişti Kerem. Düşünceleri hızla hayallere dönüştü.
Kerem'le yapmayı hayal ettiği şeyler, romantik komedi filmlerindeki aşıkların yaptığı o klişe ama tatlı anlardı. Gözlerini kapattı. Birlikte çok gülüyor, çok eğleniyor. Birbirlerine aşk dolu gözlerle bakıyorlardı hayallerinde. Sinemada el ele tutuşuyor. Piknikte Kerem'in dizine uzanıyor. Luna Park'ta çocuklar gibi her şeye biniyor, eğleniyorlardı. Kahkahalarla çarpışan arabadan dönme dolaba geçiyor. Sonunda yıldızların altında kendilerini buluyorlardı. Kerem ellerini Nehir'in saçlarında gezdiriyor. Işıl ışıl ve sıcacık gözlerle ona bakıyordu. Nehir gözlerini kapatırken Kerem'in dudakları yavaşça kendi dudaklarına doğru yaklaşıyordu. Tam o sırada babasının sesiyle irkildi. Nehir, kızım, üzerini değiştirdin mi? Kuzenin yemeğe gelecek. Nehir sanki hayalleri sırasında babasına yakalanmış gibi utanarak ve telaşla doğruldu. Tamam baba, hazırlanıyorum, dedi. Yataktan kalkıp mutfağa geçti ve babasının sofrayı hazırlamasına yardım etmeye koyuldu. Kuzeni Ahmet gelince hep birlikte sofraya oturdular. Yemekte Ahmet'in sessizliği ve düşünceli hali dikkat çekti. Nehir endişeyle sordu. İyi misin Ahmet? Elif neden gelmedi? Ahmet başını hafifçe kaldırarak bir an tereddüt etti. Sonra derin bir nefes aldı. Tartıştık. Gelmek istemedi, dedi. Ardından gözlerini kaçırarak ekledi. Aslında bu gece burada kalabilir miyim? Bu soru sofradakiler için beklenmedikti. Ahmet'in yalnız gelmesinden zaten bir sorun olduğunu anlamışlardı. Ama eve dönmek istemeyeceği kadar büyük bir sorun olması hepsini hem şaşırttı hem de üzdü. Babası şefkatle baktı Ahmet'e ve "Tabii oğlum," dedi. Ahmet kaşığını masaya bırakarak sırtını sandalyesine yasladı. Gözleri zemine kilitlenmişti. Sesi titriyordu. Artık çok yoruldum. Beni dinlediğini, sorunlarımızı önemsediğini bile düşünmüyorum. Ona göre ben sadece abartan, sürekli dırdır eden biriyim. Sesi daha da kısıldı. Yüzündeki çaresizlik açıkça görülüyordu. Daha önce başkalarıyla görüşmelerini yakaladım. Buna rağmen affettim. Bir şans daha istedi. Verdim. Ama belli ki pişmanlığı da, söylediği o güzel sözler de sadece beni oyalamak içinmiş. Annemleri bilirsiniz. Kadındır, yapar. Alttan almalısın. Evine, yuvana sahip çıkmalısın derler hep. Ama yapamıyorum artık. Dayanamıyorum, dedi. Gözleri dolmaya başlamıştı. Elleriyle yüzünü kapatarak konuşmaya devam etti. Dün akşam bana vurdu. Nereye gideceğimi bilemedim. Odama kapattım kendimi. Bağırdı, çağırdı, kapıyı yumrukladı. Sonra çekip gitti. O saatten beri de aramadı. Ahmet ellerini yüzünde tutarak hıçkırıklarını bastırmaya çalışıyordu. Masadaki herkes şaşkınlık ve üzüntü içinde birbirine bakıyordu. Nehir, Ahmet'in bu kadar acı dolu bir şekilde açılmasına şahit olduğu için hem üzgün hem de Elif'e karşı öfke doluydu. Ahmet'in yaşadıkları onu derinden etkilerken bir yandan da Elif'in bu kadar düşüncesiz ve zarar verici olmasına tahammül edemiyordu. İçinde Ahmet'i koruma isteğiyle birlikte Elif'e karşı büyüyen bir kızgınlık vardı. Babası sakin ve destekleyici bir sesle, "Oğlum, önce bir sakinleş. Biz buradayız. Birlikte çözüm buluruz," dedi. Annesi ise sessizce Ahmet'in omzuna dokunarak ona destek olmaya çalıştı. "Evet, bize yaşatılanları yaşasınlar istemiştim ama bunu istemiyorum," diye düşündü Nehir. Ahmet'in çaresiz, yaşlı gözleri içini derinden acıtıyordu. Nehir'in babası, "Bak şu yaptıklarına, olacak şey mi bu? Hayret bir şey," diye başını onaylamaz ifadelerle salladı ve Ahmet'in elini tutarak destek vermeye çalıştı. Annesi ise sevecen bir sıcaklıkla Ahmet'in kolunu sıvazlayarak, "Tamam oğlum, üzülme. Ben annenlerle konuşurum. Fazla ileri gitmiş, üzme kendini. Yemeğini ye, biraz dinlen," dedi. Ahmet gözyaşlarını silip içinde biriken öfkeyle birkaç sert çatal darbesiyle tabağından 2 lokma aldı. Ardından sessizce iriç çekti. Tabağını anlamsızca kurcalayarak yemeğini geçiştirdi. Yemek boyunca ve çay faslında Nehir'in bakışları sürekli Ahmet'in zayıf ve çelimsiz bedenine odaklanmıştı. Ahmet'in gözlerindeki çaresizlik ve dalgınlık
Nehir'in yüreğini parçaladı. Oysaki evlenecekleri zaman Ahmet çok mutluydu. Ama zaman Elif'i değiştirmiş ya da aslında olduğu kişi yeni ortaya çıkmaya başlamış diye düşündü Nehir. Toplumun erkeklere biçtiği geleneksel rolü bu ilişkide Elif üstlenmiş gibiydi. Ve bu adaletsiz kurallar Ahmet'in canını yakıyordu bu kez. Anne ve babası odasına çekilince Nehir Ahmet'le konuşmak istedi. Ama Ahmet o kadar yorgun görünüyordu ki onu daha fazla zorlamak istemedi. İyi geceler dileyip odasına çekildi. Yatağına uzandı. Ama bir türlü uyku aklındaki düşünceleri susturup gözlerine gelmiyordu. Sağa sola dönüp durdu. Kitabını okumayı denedi ama başaramadı. Ahmet'i aklından çıkaramıyordu. Evet, bizim yaşadıklarımızı yaşasınlar istemiştim. Ama aslında bunu istememiştim. Kadın ya da erkek. Hiçbir insanın haksızlığa uğraması veya özgür hissetmemesi doğru değil. Çaresiz hissetmek, korkmak her insan için zor. Bunu kimsenin başka bir insana yaşatmaya hakkı yok. Üstelik bu normalmiş gibi davranılması çok saçma. Gücü, yapısı, dış görünüşü, cinsiyeti ne olursa olsun. Sadece insan olduğunu bilerek davranılmalı diye düşündü. Sanırım sorun erkeklerde değil. Aslında sorun toplumda. Birilerinin illaki ezilmesi gerektiği, sindirilmesi, engellenmesi gerektiği düşünülüyor. Böyle davranılıyor. Ama öyle olmak zorunda değil. Bu değiştirilse kim bilir ne kadar mutlu ve ilerlemiş insanlar olacağız. Onu değiştirmek isterdim. Bütün insanların eşit, özgür, engellenmeden, dışlanmadan, korkutulmadan, rahat bir nefes alarak sadece yaşamalarını, kendilerini gerçekleştirmek için iyi şansları olmasını sağlamak isterdim. Belki o zaman dünya gerçekten yaşanır bir yer olurdu. Bu düşünceler Nehir'i gecenin geç saatlerine kadar uyanık tuttu. Sonunda sabaha karşı yavaşça gözleri kapanmaya başladı ve nihayet uykuya teslim oldu.